Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün Galatasaray'ın İngiliz basınındaki yansımaları için beraberiz. Çok fazla gazete var yazan, çizen. O yüzden uzun uzun hepsinin de daha kısa yani daha böyle spotlarını okuyacak şekilde düzenledim. Onları anlatacağım. Galatasaray dün gerçekten tarihi zaferlerinden birine imza attı. Bir Crystal Palace totemi var Galatasaray için. Çok enteresan. Bilmeyenler için şöyle kısa bir tarif edeyim. 2 sene önce Manchester United maçı öncesi Crystal Palace'la Manchester United'ın maçı var. O hafta Crystal Palace Manchester United'ı yeniyor. Sonra da Galatasaray yeniyor. Ve geçtiğimiz sezon Tottenham zaferinden hemen önce yine Crystal Palace ligde Tottenham'ı yeniyor. Bu sezonda Crystal Palace ligde Liverpool'u yendi ve 2-3 gün sonra Liverpool'u da Galatasaray yendi. Bir İngiliz totemi ve çok ilginç bir şey. Manchester City ile oynayacak Galatasaray Ocak ayında ve onun hemen öncesinde Crystal Palace Manchester City'yi konuk edecek. Enteresan bir totem olmuş Galatasaray için. Bunu da söylemeden edemedim. İngiliz basınında İngilizler şaşkın. Yani ben dün Salah'ı da gördüm. Şaşkındı yani gerçekten kaybettiklerine, ki Salah hiç etkili olamadı. Oyuna sonradan girdi. Biraz geç girdi. Arne Slot bu geç oyuna sokulmasından dolayı Salah'ın biraz tepki çekti basında. Daha doğrusu basında değil de yorumcular noktasında tepki çekti. Onlara hiç değinmiyorum. Onların kendi işi. Ama bakalım ne yazmışlar Galatasaray için İngiliz gazeteleri. İlk olarak BBC'den başlıyoruz. İngiliz takımlarını Galatasaray'ın meşhur Ali Sami Yen stadyumundan selamlayan "Cehenneme hoş geldiniz" karşılaması yoktu ama yeni Rams Park stadında bunun gibi hakiki bir spor gösterisinde bir o kadar düşmancaydı demiş BBC. Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı. Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte histeri yaşandı. Galatasaray taraftarının yarattığı ortam Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı. Maçla ilgili, ıslık mevzusuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Şaşırdık. Dakikalar 89-90 oldu ve 12. dakikada nasıl bir ıslık varsa devam ediyordu ki ben kulaklık takma gereği duydum artık. Çünkü basın tribünündeyiz ve yani sonuçta orayı bir gazeteci gözüyle izliyoruz, maçı değerlendiriyoruz ve kulaklık takma ihtiyacı duydum. The Guardian'a geçiyorum. Galatasaray'ın golcüsü Osimhen'in ikinci yarının ilk dakikalarında 2 şansı harcamasıydı. Yenilgi daha da ağır olabilirdi. Bu Liverpool için büyük bir şans oldu diyor. Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz sağır edici ıslıklar vardı diyor The Guardian gazetesi. Times gazetesi de Arne Slot'a yazmış. Diyor ki Arne Slot'un takımı Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı. Çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla mağlup oldu diyor The Times gazetesi. Daily Telegraph gazetesi kısa yazmışlar. Slot'un Salah'ı 60 dakikada kulübede tutma tercihi geri tepti demişler ki Okan Buruk biliyordu. Okan Buruk yani öğrenmişler Salah'ın yedekte kalacağını. Ona göre bir sistem oturtturmuşlar. Bu sefer dersine iyi çalışmış Okan Buruk. Onu da söyleyeyim. The Sun gazetesi de diyor ki Liverpool için kurtuluş yoktu ve bunu hak etmediler diyor. Yani bunu derken kaybetmekten bahsetmiyor. Yani maçtan puan almayı hak etmediler. Onlar için bir kurtuluş yoktu diyor The Sun gazetesi ve uzun uzun da ondan sonra haberi anlatmış The Sun gazetesi. Sky Spor gazetesi ne demiş bakalım. Galatasaray Arne Slot'un takımı için felaket bir gece olan maçta Victor Osimhen'in ilk yarıda penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Hollandalı teknik adam üst üste 2 kez yenilgi aldı. Ve Mirror gazetesinin hemen muhabiri iki yanımda oturuyordu. Çok da muhabbet etmiyordu. Biraz soğuk bir tipti. Ama neler yazmış? Muhtemelen onun yazdıklarını okuduğumu düşünüyorum. Çünkü bir şeyler yazıp mail atıyordu, gönderiyordu. Liverpool hafta sonu Crystal Palace'a karşı aldığı yenilginin ardından toparlanamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgi daha aldı. Galatasaray rakibinin isteksizliğini sonuna kadar değerlendirerek İstanbul'da 1-0'lık tarihi bir galibiyete
imza attı diyor The Mirror gazetesi ve The Athletic gazetesinin muhabiri de 2 sıra altta oturuyordu. Onlarla birazcık muhabbet etme şansım oldu. Ama genel olarak bir yoğunluk falan böyle bir şeyler çok fazla muhatap olmuyorlar. Tam bir İngiliz soğukluğu. Ve Liverpool takımının yöneticileri, takımla idari işlerle uğraşan insanlar da pek oralı değil. Ama bir UEFA yetkilisi var ki Neil isimli. Soy ismini unuttum. Gayet sıcak bir adam. O zaten her maçta Galatasaray stadına geliyor. Umarım bir gün burayı da konuk ederim. The Athletic gazetesi Liverpool Arne Slot yönetiminde üst üste ikinci kez yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenildi diyor The Athletic ve devam ediyor. Liverpool takımı maçta adeta sağır oldu. Top her ayaklarına geldiğinde kulakları sağır edici bir gürültü tribünlerden kopuyordu demiş. Gazete Galatasaray'ın kazandığı penaltıya da ayrı bir parantez açmış. The Athletic gazetesindeyiz hala. Direkt haberi olduğu gibi okuyorum. Barış Alper penaltı pozisyonunda daha hızlıydı. Szoboszlai'nin arkadan gelen kolu oyuncunun yüzüne geldi. Barış Alper yüzünü tutup yere düştü ve hemen penaltı verildi. Temas konusunda hiçbir şüphe yokken bu temasın Yılmaz'ın düşmesine yetip yetmeyeceği tartışılabilir. Yumuşak hissettirdi. Bu Premier Lig'de nadiren görülen bir penaltı türü ve bu karar Avrupa müsabakalarındaki hakemlik ile yerel müsabakalardaki hakemlik arasındaki farkın bir örneği. Vallahi sizin ligde kafaya tekme atıyor, penaltı vermiyorlar. Yani The Athletic gazetesi önce kendi ülkesindeki hakem tartışmaları, hakem kavgalarını şöyle bir paranteze açsın. Ondan sonra yani sonuçta Fransız hakem olmayan bir penaltı verdi. VAR müdahalesi olmasa veya VAR diye bir şey olmasa maç 1-1 bitebilirdi yani. Öyle de bir durum var. Ve son gazete Independent gazetesi Slot'un geri tepen kumarı başlığını atmış ki bu başlığı sevdim. Liverpool Galatasaray'a sadece yenilmedi, aynı zamanda ezildi. Barış Alper Yılmaz'ın işkence ettiği Szoboszlai, Osimhen'in gole çevirdiği penaltıya neden oldu demiş. Szoboszlai'nin bekte kullanıldığını öğrenen Okan Buruk, Barış Alper'e sen hep çizgide kal demiş. Çünkü Szoboszlai ister istemez. Birkaç yorumcu da bunu söyledi Türkiye'de bu arada. Zaten ben de onlardan duydum. Yani Okan Buruk'un böyle bir bilgi aldığını falan bilmiyordum. Onlardan duydum ve güzel yorumlamışlardı. Tebrik ederim. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani Szoboszlai'nin oradaki sürekli orta sahaya gelme isteği, içe kat etme isteği orada hep bir boşluk yarattı ama Barış Alper çok kötü bir maç. Bakın penaltı kazanmasına rağmen kötü bir maç çıkardı bence. Jakobs, Barış Alper'in defansta vermediği yardımı karşılamak için resmen 2 kişilik oynamak zorunda kaldı ki Jakobs önce Wirtz'e ondan sonra da Muhammed Salah'a karşı orada savundu takımı. Ve neredeyse birçoğunda tek başınaydı. Ya Barış çok geç kaldı. Geldiği zaman da o üçgeni kuramadılar. Çünkü mesela özellikle Eren Elmalı girene kadar Muhammed Salah üçgenlerdeki aradaki boşluğa çok iyi toplar attı. Çünkü orada bir boşluk kalıyor. Onun birini kapaması lazım. Barış'ın kapaması lazım ama Barış yani böyle reaksiyonları da yavaştı bana kalırsa. Tabii ki penaltı kazandığı için de maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Neyse hepinize teşekkür ediyorum. Galatasaraylı arkadaşları da tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldılar ve ülke puanı kazandırdılar. Zaten önemli olan benim için ülke puanı. Onu da söyleyeyim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.